Kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi dokuma görünümlü bu güzel hırka yapımının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi bu yapması çok kolay olan dokuma görünümlü hırkanın yapımına geçelim arkadaşlar. Hırkamı yaparken kullanmış olduğum iplerim arkadaşlarım Nako Paris, şöyle tüylü bir ip ve Nako Vals arkadaşlar. Bunları değiştirebilirsiniz tabi, dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Bu batik ip evde arta kalmıştı. Onun için onu kullanmak istedim, değerlendirmek istedim. Şöyle öncelikle bu batik olan ipimi alıyorum. Tığım da bu arada 3.75 milim arkadaşlarım. Şöyle bir halka yapıyorum. Biraz fazla ip bırakıyorum. Şu şekilde tutuyorum. İçerisinden giriş yaptım. Sonra buradan şöyle alıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum önce. Sonra buraya şöyle bakın. Çevirdim, aldım. Bir tane daha yapıyorum. 2 defa bu işlemi tekrarlıyorum. Bir üçlü trabzan boyutuna getiriyorum. Üzerine bir alıyorum. Şöyle 1 2 3 defa da çekiyorum. Bu işlemi 3 defa tekrarlıyorum. Yani 4 tane üçlü trabzan yapmış olacağım. 3 oldu. Bu da 4. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum ama üzerine 1 alarak arkadaşlar. Şöyle ilkini tek çekiyoruz. Bakın şöyle aldık. Bunu tek çektik. Sonra 2 çekiyoruz. Yine bunu 4 tane tamamlıyoruz. Şöyle 2 zincir çektik. Tekrar 4 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Biraz sıkılaştırdım. 2 zincirimi çektim. Tekrar 4 tane daha. 4 defa dediğim gibi tekrarlıyorum bu işlemi. 4 köşe olduğu için. Şimdi bu son yere geldim. Sonuncu üçlü trabzanımı arkadaşlarım şu şekilde yaparsanız ip saklama derdiniz olmuyor. Şöyle girişimi yaptım. Alıyorum. Ve iyice sıkılaştırıyorum şöyle. Yani 2 ipimle birlikte biraz fazla bıraktırmıştım zaten. Onları bu şekilde yine 3 defa da çekerek bakın arada saklamış oluyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Sonunda üzerine bir alıyorum. Geliyorum buraya.
Bakın hemen bu üst tepe noktasından, ilk yaptığımız yerin üst tepesinden girişimizi yapıyoruz ve bu üçünü birlikte çekiyoruz. Şöyle bir görüntü elde ettik. Sonra bir miktar yükselip yine aynı şekilde bir, yükselmeden yapın arkadaşlarım ki daha düzgün dursun. Bir tane üçlü trabzan boyutuna getirdim. Yine yanına hemen köşemize 1 2 3 tane daha üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Direkt karşıya geçiyorum. Bakın direkt köşeye geçiyorum. Köşenin içerisine 4 tane üçlü trabzan. İki tane zincir. Tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bitirdim. Üzerine bir aldım. Geçiyorum buraya ve yine aynı işlemi bu köşeye de uyguluyorum. Üzerine bir aldım. Diğer köşeyi de tamamlıyorum. Şimdi burayı da diğer dörtlüyü de yaptıktan sonra bir tane zincir, üzerine bir aldık. Hemen buraya geçiyoruz. Buraya şu şekilde bağlıyoruz ve şöyle bir karecik elde ettik. Şimdi diğer rengi ipimize geçiyorum. Şu şekilde yine biraz uzunca bir ip bırakıp ikisini bir topluyorum. Sonra bakın bunu yaptıktan sonra şunu iyice sıkılaştırayım. Biraz ipimizi çekelim. Evet. Bunu yaptıktan sonra hemen şöyle içine giriş yapıyorum ve çıkardığım ilmeği bir sık iğne gibi bağlıyorum. Sonra tekrar arkadan şöyle alıp bir tane daha üçlü trabzan boyutuna getirdim. Üzerine bir aldım. Yanına yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra bu ipimiz burada kalıyor. Bakın şöyle arkada duruyor. Üzerine bir aldım. İki köşemin arasındaki oluşan bu boşluktan giriş yapıyorum ve buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, 4 tane üçlü trabzandan sonra üzerine bir alıyorum, geçiyorum köşeye. Yine aynı şekilde arkadaşlarım 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 4 tane üçlü trabzan yaparak bu şekilde devam ettiriyorum. Bakın yaptım 4 tane, 2 tane zincir. Şimdi 1 2 3 ve 4 tamamladım. Hemen aradaki şu yerden giriş yapacağım. Üzerine bir aldım. Oradan girişimi yapıyorum. 1 2 3 de çektim. 4 de tamamlıyorum. Bunu ilkini yaptık, 2'yi yaptık, 3 ve 4. Üzerine bir aldık. Geçiyoruz diğer köşeye. Aynı şekilde tamamlıyoruz.
Evet, diğer yarısını tamamladım. Gördüğünüz gibi bir tane zincir üzerine bir aldım. Hemen buradan üstünden giriş yapıyorum. Sonra alttaki bu ipimi yukarıya doğru alıyorum. Şu şekilde ve buraya yine şöyle bağlıyorum. Şimdi iki tane şu şekilde arkadan alıp getiriyorum önde. Bir tanesini yaptım. Yine yanına 1 2 3'ü arkadaşlarım, ikisini çektim. Üçüncü bu şekilde kalıyor. İp değişikliği yapıyorum. Şöyle aldım bu ipimi. Buradan bunu bağlıyorum. Sonra bir tane üzerine alıyorum. Geçiyorum hemen, bakın oluşan bu iki araya. Bu ipim de bu arada benimle beraber devam edecek. Şöyle arkadan aldım, bakın çıkarttım. Hemen 4 tane buraya üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 ve 4. Sonra üzerine bir alıyorum. Yandaki boşluğa geçiş yapıyorum. Oraya da 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra burada dördüncü de yine ip değişikliği yapıyoruz. Şöyle hemen diğer ipimi alıyorum. Onunla tamamlıyorum. Üzerine bir alıp karşı köşeye geçiyorum arkadaşlar. Hemen yanda gelen köşeye. Önce bir tane yapalım. Bakın şu şekilde. Bu ip aradan gözükmesin diye yaptığım bir işlem. Sonra 3 tane daha yanına yapıyorum. Bu defa bakın bu ipimi araya aldım. 3 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 4. 2 zincirimi çektim. Devam ediyorum şimdi 4 tane. Dördüncü de yine ip değişikliği yapacağız. 2 3 4'ü bakın 1 2 çektim. İkisi kaldı. Hemen onu diğer rengimle tamamlıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Buradan geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde az önce yaptığımız, burada yaptığımız gibi devam ediyoruz. Şöyle 3 ve 4. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Bu arada bu ipimi de kendimle birlikte götürüyorum. Şöyle 1 2 3 dördüncü yarım, diğer ipimi alıyorum. Onunla tamamlıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Köşeye geçiyorum. Bakın o ipimi arkadan ilkinde almayıp diğer üçünde o ipimle birlikte devam ediyorum. 2 3 ve 4. 2 zincir, tekrar 4 tane üçlü trabzan yapacağız. Sonuncu da tabii ki de ip değişikliği yapacağız arkadaşlar. 2 şöyle 3 ve dördüncüyü bu şekilde tamamladım. Şimdi bu ipimi alıyorum. Hemen arkadan geçirdim. Sonra devam ediyorum. Zemin siyah olduğu için bunu dördünü de normal bir şekilde arasından devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. 2 3 ve 4. Aynı şekilde tamamlıyoruz bu iki kenarı da.
Şimdi burada yine bu renk ipimle devam ediyorum. 1 2. Evet, bu ipimizi de buraya aldık gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine bir aldım. Hemen yanına 3 tane bir üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 3. Şimdi arkadaşlar bu ipimle burada kalıyor. Siyah ipimle hepsinin, bakın şu aralardan giriş yaparak hepsini bu rengimle yapıyorum. Yani bu ipimle yapıyorum. Şöyle 2 3 ve 4. Aynı burada yaptığımız gibi, ama burada sadece köşe yapmıştık. Şimdi bütün aralara bakın. Burası köşeydi. Bu köşeyle hemen bunun yanındaki ara. Şimdi bunun ortasına yine 4 tane 1 2 3 4 devam ediyorum. 2 araya giriş yapıyorum. Bakın şöyle aldım ve yine 4 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 3 4. Köşeye geçiyorum. Köşede de aynı işlemi devam ediyorum. 2 zincirimi çektim. Tekrar 4 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra aynı buradaki gibi diğer kenarları da tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, diğer kenarlarında bakın şöyle çevirdim. Modelimiz bu şekle geldi, motifimiz. Şimdi bir tane zincirimi çektim yine. Bu köşeden yine girişimi yapacağım. Şöyle. Bu ipimiz de burada bakın. Onu da alıyorum ve yukarıya doğru getiriyorum. Şöyle alıyorum. Evet, yine aynı şekilde önce köşemizi normal bir şekilde devam ettiriyoruz. Bir tane yaptık. 3 tane daha yanına üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. Sonra üzerine bir aldık. Aradaki boşluğa gidiyoruz. Bu arada bu ipimizi de kendimizle birlikte götürüyoruz. Bakın şöyle hemen köşenin yanındaki boşluktan giriş yapıyoruz ve aldık. Üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 tane. 2 3. Dördüncüyü yine yarım bıraktık. Hemen bu alttaki ipimizi alıyoruz. Onu yukarıya doğru aldım ve buradan tamamladım. Sonra üzerine bir alıyorum ve geliyorum. Hemen sıradaki boşluktan girişimi yapıyorum. Şöyle bakın üst üste gelecek şekilde yapmış oluyoruz böylelikle. Şimdi bunu da 4 tane üçlü trabzanımızı yapalım. 2 3 ve 4. Sonra devam ediyorum şimdi aynı ipimle. Diğer ipimiz de bizimle birlikte bakın şöyle geliyor. Hemen girişimizi yapıyoruz yandaki boşluktan. Oraya da arkadaşlarım yine 1 2 3 4. 4 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Dördüncüyü yarım bıraktık ve bu ipimize geçiyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Geçiyoruz bu iki ara. Köşeyle normal sıradaki aramıza geçtik. Bir, bunu ikincide alacaktım ama neyse. Şöyle alttan diğer ipimizi de devam ettirerek köşeye geçiyoruz. Evet bakın. Köşeye geçtim. Yine aynı şekilde bir köşe hep aynı arkadaşlar. Hiç değişmiyor. 4 tane üçlü trabzan, 2 zincir, tekrar 4 tane üçlü trabzan şeklinde. 3 ve 4. 2 zincir çektik. Devam ediyoruz. Üç ve 4.
Diğer boşluğa geçiyoruz. Bir aldık üzerine. Hemen buraya yine 2 3 4, dördüncü de renk değişikliği yapıyoruz. Aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyoruz. Evet, bakın şu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi aynı şekilde diğer kenarlarda tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın son yere geldim. Son yerimi yapacağım. Bu batik ipimle artık işlemi tamamladığım için şöyle kesiyorum. Ve arkadan arkadaşlar şöyle alıp onu içerisine gizleme yapabiliriz. Bunu bilen arkadaşlarım bu kısmını geçebilir. Şöyle aldım. Şöyle içinden yürüterek fazlasını kesebiliriz. Evet, şimdi bununla devam edeceğim. Bakın şu son köşemizin yarısını da tamamlıyoruz. Bir tane zincirimi çektim, üzerine bir aldım, yine köşeden giriş yapıyorum. Evet, normal bir şekilde aynı alt sırada ne yaptıysak arkadaşlarım, siyah ipimizle bakın şu sıra bir önceki sıramızda aynı şekilde yapıp motifimizi tamamlıyoruz. Normal yani bir tane motifi oluşturmuş oluyoruz. Yapacağınız kişinin ve az motif kullanmak istiyorsanız ona göre ayarlayarak bu işlemi yapabilirsiniz. Bu arada ipleriniz farklı olursa daha küçük de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Yani daha küçük görünecektir motifiniz. Bu tarz bir ip kullanırsanız da büyüklüğü gördüğünüz gibi. Elden ele, ipten ipe, tığdan tığa değiştiği için normalde ölçü vermiyorum arkadaşlarım. Yanıltıcı olabileceğini düşündüğümden kaynaklı genel olarak soruluyor. Hani kaç tane ip kullandınız, işte motifin büyüklüğü nedir gibi. Ben bunları genelde söylemeyi doğru bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi elden ele değişiyor arkadaşlar. Mesela bu çektiğimiz zincirler olsun, eliniz sıkı ise daha küçük olacaktır. Değilse daha büyük olacaktır. Benimki gibi. Yani benim elim biraz gevşek olduğu için genelde ölçü vermem arkadaşlarım, vermiyorum. Takip edenler iyi bilirler. Bir tanesini yapın, ona göre devam edin derim genel olarak. Evet, şöyle bakın. Hepsinin arasından giriş yapıyorum. Bir kenarını eklemesini, şimdi bu kenarı ekleme yapmayacağım için burayı tamamlıyorum önce. Yaparken yani son sırada ekledim arkadaşlarım bu motifimi. Bu tarz motifleri o şekilde eklerseniz daha kolay
oluyor ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Daha sonra uğraşmamak için böyle yaparken ekleyeceğiz şimdi. Diğer 3 kenara ekleme yapacağız. Bakın bu şekilde devam edip bitiriyoruz ve motifimizin bitmiş hali bu şekilde oluyor. Şimdi ekleme işlemine geçeceğim arkadaşlarım. 2 3 ve 4. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ekleyeceğim yere geliyorum. 3 kenara ekleyeceğim dediğim gibi. Kolu ucundaki motif. Burası kol arkadaşlarım. Şöyle. Kolu bakın 2 motiften oluşuyor. Çünkü kullanacak olan kişi başta da gördüğünüz gibi zayıf olduğu için. Beden olarak 36'dan 40'a kadar kullanabilir. Şöyle bakın. Şimdi ekleme yapacağım yer şurası. Yani şu 3 kenarı. Hemen şu ilk kenar. Burası aynı zamanda şeye denk geliyor arkadaşlarım. Kol ucuna denk geliyor. Şöyle geçirerek eklememi yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Şimdi yaptığım, tamamlayacak olduğum motifime geçiyorum. Ve onda aynı, hiçbir değişiklik yapmadan 2 bakın 3 4 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra hiç zincir çekmeden bakın şu köşemiz, şu ara, diğer motifimizin arası. Bunlar şöyle giriş yaptım. Hemen kaydırarak bağladım. Bir tane zincir çekiyorum burada. Üzerine bir aldım. Geliyorum ikinci boşluğa. Bakın şu boşluğa. Buradan girişimi yapıyorum. Ve yine 4 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 3 ve 4. Sonra geldim. Karşılık gelen yeri burası bakın. Buradan girişimizi yapıyoruz ve kaydırarak bağladık. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonra üzerine aldım. Bakın şu ikisinin arasından giriş yapıyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4. Şimdi burada bakın hemen karşılıklı geliyor ve bu değişik ve ilginç görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Böyle yaptığımız zaman şöyle devam edeceğiz şimdi. Buraya bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir alıyorum. İkisinin ortasından giriş yapıyorum. Bu motifimi tamamlıyorum aynı zamanda. Aynı zamanda da diğer parçaya ekliyoruz. Şöyle 2 3 dördüncüyü yaptık. Hemen bunun karşılık gelen şuradan bakın girişimizi yapıyoruz ve bağlıyoruz. Şöyle bir görün arkadaşlarım burayı, eklediğimiz yeri. Bakın şu şekilde duruyor. Bu ikisi karşılıklı geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi aynı şekilde yaparak bu üç kenarı ekleyelim arkadaşlarım. Şöyle aldım. Hemen diğerini geçiyorum ve bağlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Bakın şu aradan giriş yapıyorum. Daha büyük yapacaksanız arkadaşlarım motif sayısını çoğaltın derim. Ya da bir sıra daha bu şekilde çizgiler yapabilirsiniz. Ama o zaman da bu ortada oluşan boşluk çok büyük olur. Orası çok boş kalmış gibi olur. Başka bir işlem daha yapmanız gerekebilir. O yüzden 2 sıra orada iyi olarak geliyor bana. Şöyle hemen bakın aldım. Buradan girişimi yapıyorum. Bir zincirimi çektim, köşeye geldim. Köşenin yarısını tamamlıyorum önce. 4 tane üçlü trabzan yaparak köşeyi de gösterelim. Şimdi bakın diğerlerinin ikisinin birleşim yeri burası. Şöyle göstereyim. Hatta ön taraftan göstereyim size.
Bakın şurası birleşim yerimiz. Hemen buradan şöyle alıyorum. Şöyle bakın. Burası bir köşemiz, burası diğeri. Şu ikisinin birleşim yeri burası. Buradan şöyle girişimizi yapıyoruz. Kaydırarak bağladık. Bağlayamadık şu anda. Bu ipi arkadaşlarım örerken dikkat edin, yanlışlık yapmayın. Sökmesi çok zor. Bir ip. Şöyle girişimizi yaptık. Bir tane zincirimi çektim. Geliyorum yine tamamladığım motifime. Yine 4 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 3 ve 4. Sonra geliyorum burası ile hemen üstteki motifim, bakın şöyle göstereyim size. Bakın şuraya bunu da ekleyeceğiz. Bunu da bakın ekledik, bu tarafını bu şekilde duruyor. Evet, şimdi bu kenarları da aynı şekilde tamamlayalım ve ekleyelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, bakın son yere geldim. Şimdi buradaki dörtlü grubumu yaptım. Bir tane zincirimi çektim ve bu motifimin hemen köşesinden giriş yaparak bağlıyorum. Bir tane zincir, geri tamamladığım motifime geliyorum. Girişimi yapıyorum ve şu şekilde sabitliyorum. Evet, şimdi kolunu arkadaşlar ben öne kolların uçlarına lastik yapmayı planlıyorum. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Yani böyle geniş bir kol da bırakabilirsiniz. Şimdi lastik yapmak istiyorsanız şayet, bakın hemen şöyle biraz da daraltacağım ve biraz da böyle lastik yapacağım. Çok az olacak ama zaten uzunluğu yeterli benim için. Şimdi hemen şu şekilde alıyorum. Birini aldım, yaptım. İkinciyi arkadaşlarım, şu bakın dörtlü gruplarımız var altta. O dörtlü grubumuzun hemen içinden, önden alıyorum. 1 2 3. Şöyle üçlü trabzanlar yapacağım buraya. Birini yaptım. Şimdi 2 tane daha yapacağım. Onları tersten yapacağım. Bakın şöyle aldım. 1. Hemen yanındakini de 2. Şimdi yanındaki dörtlü grubu, bakın bunu yapmış olduk. Yanındaki şu dörtlü gruba geçiyorum. Ortasından giriş yapıyorum. Bir atlayarak da yapabilirsiniz. Ama böyle 2 de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Benden bir tavsiye. Dilerseniz dediğim gibi, bakın diğer dörtlü gruba geçtim. Şöyle göstereyim. Bakın hemen arkadan tığımı şu şekilde alıp şöyle arkadan çıkarttım ucunu. 1 2 3. Üzerine bir aldım ve şu şekilde tekrar ikinciyi hemen yanındakine yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın bu dörtlü grubumuz. Hemen öne geçtim. Şöyle önden aldım. Bir tane daha
2. Çok fazla sıkmasın. Çok fazla böyle hani gevşek de kalmasın. İstiyorsanız bu şekilde kol uçlarını, önleri falan zaten yapacağız arkadaşlarım. Şöyle kol uçlarına da uygulayabiliriz. Önde ve alt kısımlarında hiç eksiltme yapmayacağım. Yani direkt hemen burada 4 tane ise 2 ön 2 arka o şekilde yapacağım arkadaşlarım ki böyle daha düzgün dursun diye. Önde yani büzülmesini veya toparlanmasını istemiyorum. Sadece bu kısmında böyle kol kısmını biraz toparlanması için bu işlemi uygulayacağım. Şimdi bakın birleşim yerimiz hemen şu şekilde giriş yaptım, aldım. Burası da düzgün dursun. Şöyle bir yaptık. İkinciyi de yapıyoruz aynı şekilde yanına. Arkaya denk geldi. Hiç önemli değil. Şöyle hemen sonra devam ediyorum. 2 ön 2 arka şeklinde. Evet. Şöyle yani. Birazcık böyle toparlayacak arkadaşlarım. Daha sıkı istiyorsanız bir üst sırada biraz daha bunu birleştirebilirsiniz. Evet, şimdi bunu da yapalım ve genel olarak tamamlamış olalım inşallah. Kapanışta görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, lastik kısımlarında bakın şöyle tamamladık. Şu motifi sadece şimdi motiflerden bahsedeyim birazcık. Bakın arkada 2 tane motifimiz var. Aşağıya doğru 3 sıra. Bunu dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Kollara geldim. Şimdi arka 2 motif ile genelde sorulduğu için bunu tekrar izah etme gereği duyuyorum arkadaşlarım. Şu arka 2 motifin yarısına kadar ekliyoruz arkadaşlar. Öndeki şu tek motifle yaka oyuntusu oluşması için, şu yakası oluşması için yarısına kadar ekliyoruz. Daha sonra zaten lastik kısmını kol kısmında gösterdim. O şekilde yaptığınız zaman yakası bu şekilde duruyor. Şimdi biraz küçük gibi geliyor. Bu küçük bedende birisine yaptım bunu. O yüzden bu şekilde duruyor arkadaşlarım. Normalde bu önü kapanıyor. Şöyle yine mankenimizde giydirdik. Ve bakın bu şekilde. Öne geldik. Önde tek motif. Arka 2 motif. Ön tek motif. Yine o da 3 sıra gördüğünüz gibi. Kollar 2 motiften oluşuyor. Yani önlü arkalı birer tane. Bir de aşağıya doğru 2 motiften oluşuyor. Evet, görünümü de bu şekle geldi. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.